Merhabalar arkadaşlar. Ne Varsa Doğada Var kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok güzel bir video hazırladım. Videomun konusu hacamat. Uzun zamandır video paylaşmıyorum. Bu arada farkındayım arkadaşlar. Bu sebeple bugün özellikle kendim merhaba demek istedim ve kendi yaptığım hacamatla ilgili bir video çektim. Yaklaşık 10 yıl önce tanıştım ben hacamatla. İyi ki de tanışmışım. Birçok sorunumdan hacamat sayesinde kurtuldum. Özellikle boynumda bir ağrı vardı, boyun fıtığı. Başımı sağa sola çeviremiyordum. Yukarıya kaldırdığımda sırtıma bir ağrı saplanıyordu. Hacamat ve boyun çektirme yaptırdıktan sonra artık bu konuda hiçbir problemim kalmadı. Vücuttaki kirli kanın atılmasını sağlayan ve vücudu ağır metallerden temizleyen en önemli detoks yöntemlerinden biridir. Ben genel olarak her sene hacamat yaptırıyorum ama bazı zamanlarda eğer vücudumda bir sorun hissediyorsam 6 ayda bir de yaptırabiliyorum. Bu sene ikinci hacamatımı yaptırdım. Videomun içerisine kendi sırtıma yaptırmış olduğum hacamatı da ekledim arkadaşlar. Ve arkadaşlar hacamatı nerede yaptıracağımız çok önemli. Mutlaka uzman bir ekiple, uzman bir klinikte ya da bir doktor tarafından yapılması çok önemli. Mutlaka buna da dikkat etmeyi unutmayın. Şimdi videomun içerisinde size tüm detayları anlatacağım. Hadi bakalım o zaman videoyu izleyelim. Şimdiden iyi seyirler diliyorum hepinize. Öncelikle hacamatın tarihçesiyle ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Arapça kökenli bir kelime olan hacamat, emmek anlamını taşımaktadır. Kelime kökeni doğrultusunda kullanılan hacamat, kandaki toksinleri emen ve bu yolla vücuttan atan, kan dolaşımını hızlandıran, kılcal damarlardaki kirli kan için gerçekleştirilen ve kan damarlarındaki tıkanmaları açmak için kullanılan bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır. Hacamat uygulaması, vücudun belli başlı bölgelerine kupalar yerleştirilerek bazı uygulamalarda küçük kesiler yapılarak gerçekleştirilmektedir. Genellikle sırt, omuz ve kafa bölgesinde uygulanan, deride bir kesi oluşturarak gerçekleştirilen negatif basınç uygulaması düzeneği ile kanın emilmesi amaçlanmaktadır. Aynı doğrultuda kuru hacamat adı verilen ve deride kesi yapmadan gerçekleştirilen negatif basınç uygulamaları da söz konusudur. Hacamat uygulaması ortalama 5000 yıllık bir tarihçeye sahiptir. Tarihte bilinen en eski tıp metni olarak geçen Eber Papyrus'ünde hacamat uygulamasından bahsettiği gözlemlenebilmekte. Mezopotamya uygarlıklarında önemli bir tedavi yöntemi olarak kullanıldığı bilinen hacamat yöntemi ile ilgili Hipokrat M.Ö. 460-377 yıllarında bilgi vermektedir. 20. yüzyıllarda modern tıbbın gelişmesi ve ilaç tedavine ağırlık verilmesi doğrultusunda daha az uygulamaya başlanan hacamat tedavisi, günümüzde tamamlayıcı ve geleneksel tıbbın daha sık tercih edilmeye başlanmasıyla birlikte daha çok araştırılan ve uygulaması daha sık gerçekleştirilen bir işlem olarak karşımıza çıkmaktadır. Hacamatın uygulandığı bölgeler ve faydaları nelerdir? Vücutta boyun ve bıngıldak dışında bütün bölgelere hacamat uygulaması gerçekleştirebilinmektedir. Bıngıldak, başın tepe noktasında bulunan çukurluğa verilen addır. Kafa ve alın bölgesine yapılan hacamat. Fikir üretme, idrak ve muhakeme yeteneğini geliştirir. Herhangi bir şekilde odaklanma ve dikkat dağınıklığına karşı faydalıdır. Özellikle erken bunama, asabiyet, Parkinson, Alzheimer ve MS hastalıklarına da iyi gelir. Kulak üstü bölgeleri göz ve sinüzit için çok faydalıdır. Görme gücünü arttırır. Hatta gözlük numarasını da durdurduğunu söyleyenler vardır. Kafa arkası bölgesi ise özellikle migren ve baş ağrısından şikayeti olanlar için çok faydalıdır. Bu bölgeye yapılan 2-3 seanslık hacamatlar sonucu bu şikayetler tamamen yok olur. Sırt hacamatı. Sırt bölgesi hacamat yapılacak en geniş bölgedir. Sırttan yapılan hacamatın faydaları saymakla bitmez.
Kuyruk sokumundan 7. omuriliği kemiğine kadar istenilen her noktada hacamat yaptırmak mümkündür. 7. omur olduğu noktadan hacamat beyincik sinirlerini uyarır, baş ağrısına ve yüksek tansiyona faydalıdır. En önemli sırt hacamat noktaları kuyruk sokumu, kahil, kürek kemiği altı ile 7. omur arasında tam orta noktası, kalp arkası, karaciğer arkası, hacamatın çok faydalı noktalarından sadece birkaçıdır. Sırttan, kalp arkasından kahil noktası ve 2 kürek kemiği, omuriliğin az solundan yapılan hacamat kalp hastalıklarına ve damar tıkanıklığı olanlara iyi gelir. Kulunç diye tabir edilen bel ve omuz ağrılarında ağrıyan bölgeye yapılan hacamat çok faydalıdır. Kuyruk sokumu hacamatı. İdrar yolları problemleri, basur, bel fıtığı, kabızlık şikayetleri, bel gevşekliği ve adet düzensizliğine iyi gelir. Sırttan böbreklerin tam hizasında yapılan hacamat, böbrek ve idrar yolları problemlerine iyi gelir. Diz, baldır ve ayak bölgesi hacamatı. Diz üstü hacamat, baldır yanları, kaslı kısımlar, romatizmal ağrılar, şeker, tansiyon, baş ağrısı, varis ve siyatik ağrıların tedavisinde kullanılan çok önemli noktalardır. Kalp ve şeker hastaları mutlaka dizlerden ve baldırlardan hacamat yaptırmalıdır. Hacamat uygulama yöntemleri. Eski çağlardan beri uygulanmakta olan hacamat tedavisi sırasında kullanılan kupa ya da bardaklar söz konusudur. Hacamat uygulamasında kullanılan bardaklar şunlardan oluşabilmektedir: bambu, çömlek, cam, silikon. Çin tedavi yöntemlerinde gerçekleştirilen hacamat uygulamalarında öncelikle tedavi için belirlenen alana kesiler yapılmaktadır. Ardından ise negatif basınç düzenekleri bulunan kupalar yerleştirilmekte ve bu yöntem yaş hacamat uygulaması olarak adlandırılmaktadır. Arap toplumunda yapılan hacamat uygulamasında ise öncelikli olarak kupalar belirlenmiş alanlara yerleştirilmekte, negatif basınç düzeneği ile derinin kabarması sağlanmakta. Yaklaşık 5 dakika sonra kupalar alınarak bu bölgelere kesiler oluşturulmakta. Ardından tekrar yerleştirilen kupalar ve oluşturulan negatif basınç yoluyla kanın dışarıya atılması sağlanmaktadır. Hacamat sonrasında kanama devam etmez. Ağrı, sızı, yanma olmaz. Herhangi bir kimyasal ya da ilaç sürülmediği için yan etkisi yoktur. Hastaların büyük bir kısmında rahatlama, hafifleme, geliş şikayetlerinde azalma ilk dakikalardan itibaren görülebilir. Hacamat seansından sonra normal günlük yaşantıya dönülür. Çizik izleri cilt tipine bağlı olarak 1-2 hafta içerisinde tamamen kaybolur. Kısacası arkadaşlar, hacamat sağlık açısından pek çok faydaya sahiptir. Bu faydaların başında ise vücudun toksinleri atması ve hücreleri yenilemesi gelir. Senede en az bir kere mutlaka hacamat yaptırmanızı öneririm. Böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. Video hakkında merak ettiklerinizi ve çekmemi istediğiniz içerikleri yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.